Merhaba sevgili yaban dostları. Bir Outdoor Teknik programında daha yeniden karşınızdayız. Yine İstoç'tayız. Sevgili Bülent kardeşimizin Atçek Balıkçılık Mağazası'ndayız. Biliyorsunuz daha önce burada bir program çekmiştik. Spin balıkçılığı ile ilgili önemli bilgiler vermiştik ve bu programın içinde daha sonra çekmek üzere sahtelerle ilgili bir bölümü bırakmıştık. Şimdi konu geniş, bilgileri verecek kişi bir derya. Bilmiyorum ne kadar bir program çıkacak, yani eminim uzun süren bir programımız olacak. Şimdi daha önce biz kendi blog sayfamızda Bülent'le çekeceğimiz bu programı duyurmuş ve spin balıkçılarından sorular istemiştik. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 5 sayfa kadar soru geldi. Bunların hepsini soracak zamanımız olacağını zannetmiyorum ama ben en azından 4-5 ana başlığa bunları ayırıp işte soruları grup grup toplayıp Bülent'le paylaşmak için bugün buraya geldim. Gördüğünüz gibi sağ olsun Bülent dersini çalışmış, hazırlığını yapmış. Bizim için birçok sahteyi masanın üzerine dizmiş. Evet Bülent, tekrar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Yeniden buradayız, yeniden hoş gördük. Geçen sefer anlatamamıştık çok fazla. Evet. Gerçi bu sefer de yine doğaçlama yapacağız. Aynen, Yani başka artık şansımız yanlış bir yok. şey konuşursak kusura bakmasın kimse. Sürçülisan eylersek Çünkü affola. çok geniş bir konu zaten aslına Doğru. bakarsan en sona atmamız o yüzdendi. Bugün biraz şunu anlatmak istiyorum. İnsanlar bir şey, bu sahteleri alırken, spin balıkçılığı yapacaklar. Sahteleri alırken nelere dikkat edecekler? Kutuların üzerinde yazanlar işte ne anlama geliyor? Eğer örneğin biraz kendi bölgemizi anlatırız. Bu bölgede balıkçılık yapmak istiyorlarsa nerelere gidecekler? Hangi zamanlarda gidecekler? Buna girmek istiyorum biraz. Müsaaden olursa elimden geldiğince anlatmak istiyorum. Şimdi ben de seni çok bölmek istemiyorum. Çok Tamam. iştahlı, çok keyifli anlatıyorsun. Elimden geldiğince müdahale etmeden, saptamalar yapmadan seni dinlemeye çaba sarf edeceğim. Tamam. Şimdi şöyle anlatayım. Esasen mesela bir dükkana gittiniz. Spin balıkçılığı yapıyorsunuz. Zaten inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Tabii ki bizim söylediğimiz de %100 doğru değil. Ama elimizden geldiğince çok şeyi denemeye çalışıyoruz. İyi bir ekibimiz var. Ekibimiz deniyor. Bunların verilerini alıyoruz. Gelen müşteriler var. Onların verilerini alıyoruz. Onun sonucunda çıkan şeyleri insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi kendimiz de balığa gidiyoruz. Evet. Yani bir şeyi verirken insana onunla aynı yerde balıkçılık yapmış olmanız çok büyük bir avantaj. Ondan önce tecrübe etmiş olmanız çok büyük bir avantaj. Bu yüzden ben biraz daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum o konuda. Evet. Evet. Şimdi mesela bir dükkana gittiler, sahte alacaklar. Sahtenin kutularının üzerinde yazan şeyler genelde zaten hani Japonya menşeli iyi sahteler. Onlar da çoğunlukla Japonca yazıyor zaten. Evet, yani çok anlaşılır şeyler değil ama en azından kaba taslak insanlar bir kutuya baktıklarında ne anlayacaklar onu Ben bu anlatacağım arada hani birazdan. araya girmeden edemeyeceğim. Yani eminim sen artık bunları inceleye Japoncayı da çözdün. Daha çözemedim ama yani Az çözmeye kaldı. doğru gidiyoruz. Az kaldı. Haydi bakalım. Şimdi burada mesela baktığınız zaman 120F, 120S mesela. Evet. Bu F ve S işte altına da yazmış sinking. F ise floating anlamında. Şimdi floating sinking ne demek? Floating yüzen yem demek zaten. Floating yemler genelde işte daha sığ meralarda kullanılan yemler Suyun ve üzerine daha yakın mesafeden gelen. gelen yemlerde kullanılan bir özellik. Tabii derin dalanlarda da kullanılıyor. Yani sadece orada değil ama genel anlamda biraz daha agresif hareket edebiliyorlar bu sahteler. Agresif aksiyon verebiliyorlar. F sahteler iyi sahtelerdir. Zaten en çok da kullanılan sahteler. Ama bunun yanında S sahteler de aslında onun kadar ona yakın şekilde kullanılması gereken sahteler. Biraz yanlış anlaşılan sahteler, S sahteler. Sinking sahteler aslında çoğu normal F modellerinin aynı modeli, S modeli 1-1,5 gram farkla yapılıyor ve yani bunların işte saniyede 20 santim, saniyede 30 santim gibi batma hızları var aslında. Çok da böyle hemen aşağı batan, hemen attığınızda takılacak şeyler değil aslında. Avantajları ne? Avantajı mesela daha fazla mesafeyi taramanız. Çünkü 1-1,5 gram saatede hem aksiyonu bozmadan bir gaga yapısı yapmayı sağlıyor. Hem ince yapısını koruyor. Hem de biraz daha mesafeyi arttırıyor. Mesafeyi arttırmak demek zaten Tabii. Tarama mesafesini arttırmak Tarama demek. alanının artması. Aynen. Floating'in zaten istediğiniz mesafeye inmesi biraz daha metraj sürüyor. Onun S'in biraz, sinking'in biraz daha hızlı. Dolayısıyla mesafeyi arttırması açısından biraz daha derinleri tarayabilme açısından tabii onun da gidebileceği bir yer var. Yani buradan şunu Orada duruyor. anlıyorum Her ben. sahtenin tabii Floating sahte kullanmakta ısrar eden balıkçılar aslında sinking'i de deneyebilirler. Özellikle Boğaz'da derin yerlerde mesela sinking Tabii. sahte çok başarılı sahteler. Yani aşağıda daha fazla da duruyor. Jerk yapma imkanını sunuyor size. Biraz
gece özellikle sahteyle oynamanızı sağlıyor ki lüfer falan seviyor böyle şeyleri. Sever. Tabii. Agresifleştiriyor sahteyi. Balığı tahrik edici davranışları sağlamak için evet. Yapabiliyorsunuz esle. Sonrasında işte suspending sahteler. Suspending sahteler aslında suspending ve slow sinking, mesela iki tane örnek verdim. Bu slow sinking yavaş batan, biraz önce anlattığım gibi sinking özellikle daha yavaş batan sinking özellikle sahteler. Bunlar da mesela çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Bu mesela 30 santim dalan bir sahte. Evet. Bu özellikle örnek olarak çıkardım. Bu da bakın suspending yazıyor mesela. Suspending bunlar burada yazan derinliğe geldiğinde Belirli bir mesafeye Evet. kadar dalıp orada 1.8 seviyeyi demiş koruyabilen mesela. sahte. 1.8'e geldiğinde nötr olarak duruyor. Bazıları bunun gibi bu modeller slow floating, yani bıraktığınızda aslında orada yavaş yavaş da yukarı kendisi. çıkıyor ama bazı modellerde orada asılı kalıyor. Şuna yarıyor. Asılı kaldığı zaman mesela örneğin tatlı su avındasınız. Suda avlamak istiyorsunuz. Hava soğuk. Soğuk havada aşağıdaki o işte 4 dereceye geldiğinde aşağıdaki o sıcak su orta sulara gidiyor ve termoklin oluşuyor. Sıcak bir bölge oluşuyor hava soğuduğunda. Balıklar o termoklin bölgelerini kollarlar. Oralarda istirahat ederler. Sıcak suyun içinde kalırlar. Mesela 2-2,5 metre dalarlı bir suspending sahteyle 2-2,5'tan getirerek o balığın, o termoklinde duran balığı küçük hareketler yaparak orada sahteyi de tutarak, onu da tahrik ederek mesela almanız mümkün. Ben mesela hep bunu anlatmışımdır gelen kişilere. Ben Rusların falan videolarını çok seyrediyorum. Soğukta avlanıyorlar. O kadar küçük hareketlerle kamışa dokunup jertler veriyorlar ki biz ise o kadar hızlı bir şekilde kaçırıyoruz ki yani balık yakalamasın diye uğraşıyoruz. Aslında çekiş hızı havaya çok bağlı. Bütün balıklar soğukkanlı hayvanlar. Yani yılanlar gibi. Soğuk su onları çok etkiliyor. Sıcak su da etkiliyor. Mesela sıcakta vuran bir balık çok daha agresif oluyor. Çok daha hareketli Çok oluyor, daha doğru. hareketli oluyor. Yani bunu da hesaba katmak lazım. Çekiş hızlarını bu şekilde ayarlamak lazım. Şimdi gelelim, İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da yaşıyorsanız siz nasıl bir balıkçılık yapacaksınız? Şimdi bir yere gittiniz. Eğer siz Şimdi her şeyden önce İstanbul'da avlayabileceğim balık türleri sınırlı. evet, Yani mesela spinach, levrek, lüfer, levrek, en ağır lüfer. en ağırlıklı balıklarımız Evet. bunlar bizim. Siz eğer kendiniz bilinçliyseniz, daha önce bunu yapmışsanız zaten az çok bir yere geliyorsunuz. İşte ben takip ediyorum, bana sosyal medyadan da çok soru geliyor. İşte artık bir yere geliyorlar, bazı meraları öğreniyorlar, bazı yerlere gidiyorlar, bazı duyumlar alıyorlar falan ama aslında bilmeyen bir kişiyi düşünelim. Spin balıkçılığına başlayacak, geldi. Ben böyle bir balıkçılığa başlamak istiyorum dediğinde biz insanlara yol gösteriyoruz bir şekilde. Nasıl yapacağını, ne yapacağını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi kendimizce. orada benim yani izleyicilerimizden gelen soruların dahilinde anladığım şeyler, burada birkaç başlık var. Bir kere Evet. işte seçilecek takımın özellikleri, avlanılacak meranın özellikleri. Özellikle mera. Evet, yani Şimdi mera konusunda merayı nasıl seçeceğiz, nasıl yapacağız diye bir kere önce avlamak istediğiniz balığı tanıyacaksınız. Yani bu bütün balıkçılıklarda en baş şey budur. Lüfer avlamak istiyorum ben. Bu balığı tanımalısınız. Bu balığın nasıl göç ettiğini bilmelisiniz. karakteristik Biz özelliklerini bilmeliyiz. Evet, İstanbul bölgesindeyseniz bu hayvanın Eylül-Ekim aylarında Karadeniz kıyılarına geleceğini bilmeniz gerekiyor. Eylül-Ekim aylarında Karadeniz kıyılarına geliyor. Burada özellikle kumsal bandında çok güzel av veriyor. Günün her saatinde geçiyor. Sabah geçiyor, öğlen geçiyor, öğleden sonra geçiyor. Buralar karanlık olduğu için çok fazla gece avı yapılmıyor ama gece de geçiyor. Boğaz'da yapılıyor tabii. Bu bölgede çok fazla yapılmıyor. Çünkü boğaz çok aydınlık. Evet. Şimdi Karadeniz'i baz alırsak, yani şöyle anlatayım onu. O sorduğunuz soru 4 soru o. Şu sorular. Bir kere ya satıcının bunu sorması lazım ya da alıcı kişinin bu soruları sormayı bilmesi lazım. Ben o yüzden bunları söylüyorum ki insanlar akıllarına bunu en azından yazsınlar. Nerede avlanacaksınız? Hangi bölgede? Bölgenin derinliği ne? Hangi balığa odaklı avlanacaksınız? Gece mi gündüz mü avlanacaksınız? Çünkü saatlerin seçimi gece ve gündüze çok önemli. Avlanacağınız derinliğe çok önemli ve bölgeye çok önemli. Nasıl önemli? Şimdi düşünelim. Karadeniz'de Eylül-Ekim ayında gittik. Lüfer avlayacağız. Dediğim gibi o kıyı bandı, özellikle o kum bandı, kumsal bandı çok iyi av veriyor. Ama buralarda işte illaki patlak hava, dediğim gibi yüksek havalar 2-4, 4-5, yüksek havalar 4-6 olmasına gerek yok. Normal havada da geçiyor çünkü göç ediyor. Yanaşıyor.
Şimdi o bölge 1,5-2 metre genelde derinlikte bir bölge. Hemen çabuk derinleşen, çok da sığ olan bir bölge değil ama bazen sakin olduğunda su çok fazla yanaşmıyor. İşte yanaşmadığında bize ne gerekiyor? Mesafe gerekiyor. Mesafe atmamız gerekiyor. Su böyleyse eğer biraz daha natürel sahteler gerekiyor. Şimdi önemli bir konu. Bunu başlamadan, Karadeniz'de neler attığımıza başlamadan önce bir tespit daha yapmak istiyorum. Şimdi bizim balığımız maalesef Akdeniz'de, Ege'de, biz de oralarda gittik, avlandık arkadaşlarımızla, oradaki usta arkadaşlarımızla avlandık. Onların lüferi çok farklı. Onların bizim kofanamız onların kofana. lüferi zaten. Evet. Büyük ihtimalle bizim lüferimiz, bir iki belgesel var bu konuda çekilmiş. Ben de izledim ama Edremit Körfezi ne kadar gidiyor diye düşünüyoruz. Çünkü raporlara baktığımızda Edremit'te olay bitiyor. Yani bizim boyutlarımız bitiyor. Bizim balığımız sarı kanat, lüfer, küçük balık. Bazen çok küçük yemler de istiyor. Yani buna göre de, yani burada popper atmanın çok büyük bir esprisi yok yani. Ama İzmir'deki, işte ne bileyim Ege'deki, Akdeniz'deki arkadaşlarımızın balığı çok büyük boyutlarda, çok farklı yemlere rağbet ediyor. Var, tabii. Dolayısıyla şimdi bizim burada o bölgeye ahkam kesmemiz doğru olmaz. Biz kendi bölgemizde düşünürsek eğer, Eylül-Ekim ayında Karadeniz'e gittik. Neler kullanacağız? Nasıl renkler kullanacağız? Şimdi yıllar geçen, yıllardır gidiyoruz. Birçok arkadaşımız gidiyor. Bize gelen veriler belli renklerin önde olduğunu gösteriyor. Ama yani bu renkleri kullanırken, birazdan anlatacağım, ultraviyole sahtelerde renk seçiminde de anlatacağım. İlla ki böyle işte hep canlı renkler, cafcaflı renkler. Hayır, yani bu değil. Bu çok temiz bir suda daha natürel renkler kullanmamız gerekiyor. Birkaç tane örnek göstereyim size. Şimdi birincisi minnov dediğimiz tip yemlere saldırganlığını biliyoruz. Minnov dediğimiz yemlik balık tipine genel verilen sahtelerde genel bir ad. Aslında golyan balığı bir yemlik balık ama öyle kalmış. Yani evet, minnov Yemlik denenler minnov tipi. bizde İnce, biraz uzun, ince yapılan aynen biraz daha hamsi, balık. biraz daha gümüşe benzeyen tarzda balıkların genel sahtedeki adı. Genelde ince yapılı sahteler zaten birçok balık aslında Tabii agresiflik tercihen gösteriyor. onları evet. Kesinlikle mesela biz levrek balıkçılığına geldiğimde anlatacağım onu. Kesinlikle ince yapıların çok büyük bir farkı var. Kalın sahtelerin çalışmadığını, bazı kalın sahtelerin çalışmadığını da anlatacağım. Şimdi gittik lüfer avlayacağız. Hava temiz, pardon, ya da hava çok patlak. Oradan başlayalım. Hava patlak. Atacağımız ne olabilir? Şimdi bakın, Türkiye'de en çok satılan şeylerden bir tanesi bu konuda spin balıkçılığında, özellikle lüferde, Karadeniz'in diğer bölgelerinde de kaşık. Sebebi şu, dediğim gibi balık aslında bazen küçük oluyor. Bir, küçük olduğu için kaşığı tercih ediyor. Bu tip kaşıklar mesela. Küçük olduğu için tercih ediyor. İkincisi, mesafe gittiği için tercih ediyor. Hava patlak değil, kıyıya yanaşmaya hayvan korkuyor. Ne yapıyor? Biraz daha açıkta duruyor. Lüfer öyle çok fazla sevmiyor kenara gelmeyi. Daha açıkta duruyor. Ne yapmanız gerekiyor? Ona mesafeyle ulaşmanız gerekiyor. İşte burada kaşığın önemi büyük. Ama birçok insanın kullanmadığı, aslında çok fazla atmadığı bir şey daha var. Aslında jigler de çok avantajlı bu konuda. Nasıl avantajlı? Mesela 3 yıl önce falan başladık bunu. Sevgili Cihan kardeşim özellikle bu konuda çok mesela çalışmıştı. Yani balık yok. Bakıyoruz ya, kimsede var mı falan. Herkes işte 30-40 kişi var. Kimsede yok. Jigleri bir çıkardık. Meğerse balık 100 metrede. Ve o yıldan sonra hep kullanmaya başladık. Jigler kaşıklardan da ileri giden şeyler. Ama kaşıklar biraz daha yüzen şeyler. Jigler genelde tail yani kuyruk aksiyonlu olan sahteler. Ama kaşıklar balığa daha benzer. Kaçışlar yapan, ki kaçışa çok önem veriyor. Yani jerke çok önem veriyor. Bazı sahtelerinde anlatacağım. Lüferin jerke tepkisini. Kaçışa çok önem veriyor. Kaşıklar bu bağlamda çok önemli lüfer avcılığında. Hiç kimse bunu yadsıyamaz. Yani sadece sahte üzerine bunu yoğunlaştırmak doğru olmaz. Ama sahtenin erişebildiği yerlerde eğer balık boyutu büyükse, ki lüfer çok canavar bir balık. Yani işte 120-140 yemlere, kendi boyuna yaklaşan yemlere neredeyse atlayabilen bir balık, ama agresifse atlıyor. Hiç affetmez. İşte orada o çok önemli bir anahtar. Agresifse avlanma sırasında atlıyor. Hatta sıklıkla yani yemli lüfer avı yapanlar mesela çok yarım lüfer çekmişlerdir. Bir programımızın da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın, yabanda kalın. Hoşça kalın. Transfer sistemi ne demek? Şimdi genelde ucuz sahtelerde içerisinde normal bilyeler var. Ama iyi sahtelerde içerisine kurşundan daha hafif, kurşundan daha ağır
kütlesine göre olduğu için tungsten kullanılıyor. Evet. Tungsten sayesinde tungsten kullanarak hem bu çok uzun kullanıma sahip sistemler elde ediliyor. Hem işte eğer suda kalırsa hayvanlara karşı bir zarar olmayan bir sistem elde ediliyor. Hem daha rüzgara karşı gidebilen stabil sistemler elde edilebiliyor. Tungsten ağırlıklı sistemler istediğiniz küçüklükte sahteye de koyabiliyorsunuz. Bu bağlamda da çok önemli bir materyal. Bakın sahtelerin içerisinde görebilirsiniz transfer sistemleri var. Atarken sistem arkaya doğru gidiyor. Şöyle göstereyim. Arkaya doğru gidiyor. Sonra aksiyonu başladığında geri geliyor. İşte bunda 2 tane pul var kenarda. O pul sıkıştırıyor ve geri gitmesini engelliyor. Bazı sistemlerde de burada mıknatıs var. Mıknatıs geri gitmesini engelliyor. Bu mıknatıs ya da oradaki HGS pulu dediğimiz pul ne işe yarıyor? Bir kere dalga esnasında dalgaya geldiğinde sahtenin arkaya aksiyonunu bozmamasına sağlıyor. Bir de mesela çoğu firmanın bu konuda övündüğü şeyler şudur. Attığınız anda aksiyona başlar. Mesela şu açı yani 5 dereceye geldiğinde hareket edip ön tarafa gelir. Attığınız anda aksiyona başlaması çok önemli. Çünkü balıkların sese karşı çok büyük duyarlılıkları var. Evet, orada Bunu da ultraviyole sahtelerden sonra anlatmaya çalışacağım. zıpkınla avlanırken agosyan yapanların çok sıklıkla kullandığı bir metot. Şimdi tabii, tungstenle ilgili birkaç şey de ben söylemek istiyorum ve yani kullanılan ağırlıkların ne işe yaradığıyla ilgili. Bir kere tungsten doğaya dost bir malzeme her şeyden önce. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalette göl avlarında ördek ve kaz avcıları için tüfeklerin fişeklerinin mutlak surette tungsten saçmayla dolu olması şart. Doğaya zarar vermediği için. Bir de şimdi spin balıkçılığı yapanlar bilir, özellikle biraz rüzgarlı havalarda sahteyi attığınız zaman sahte havada döner ve misinanıza takılır kancanız. Bu tarz bir transfer sistemi olan sahtede bakın bu şu işe yarıyor. Yani sadece bu tarz olması lazım şart değil. Bilya tipi ağırlıklarda da aynı şey geçerli. Atışı yaptığınız anda ağırlık merkezini sahtenin arka kısmında topluyor ve şöyle namludan çıkmış bir mermi gibi hayal ederseniz hep aynı doğrultuda gidip suya ulaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla transfer sistemi sadece işte doğru aksiyon sağlamak, sadece bunlar için değil, aynı zamanda da uzak mesafeye düzgün yani balığın da misinanıza dolanmadan gitmesini sağlamakta fayda gösteriyor. Bunu bıraktım. Şimdi Karadeniz'de hangi renklere biraz rağbet ettiğini sorgulamak gerekirse özellikle pembe rengi. Hocam cevap verebilir miyim? Açsa her şeye, toksa hiçbir şeye. Belki biraz öyle ama biraz siz şimdi bize toksa neleri atlayacağını anlatın bence. İşte önemli olan o. Vurmuyorsa vurması. Yani bir balıkçıya Aynen, aslında bütün keyfe numara getiren o. şey odur. Herkes bakıyorken senin avlanmandır, senin balık almandır. Bu biraz insana yaptığı işin de doğru olduğunu falan gösterir, mutlu eder. Yani biz pembe renklere, özellikle kırmızı kafa, işte pembe renkler, pembe altlı renkler özellikle çok agresif olduğunu, bu rengi agresif olduğunu düşünüyoruz. Ama dediğim gibi mesela burada işte pembe renkli, bakın yanları çakarlı yine pembe renkler, kırmızı kafalar, işte yine pembe altlı daha temiz suda bir orta, bizim genelde biz şöyle sıralandırıyoruz bulanıklığı. 3 yani herkesin kendi tabii düşüncesi ama benim düşüncemde bugüne kadar hani yaşadığım tecrübede 3 ayrı su şekli var. Yani aslında renk seçimine şimdi buradan geçeceğim bu konuşmadan sonra. Renk seçiminde aslında 5 bölüm ayrılıyor ama benim genelde işte bulanık, orta bulanık ve temiz su anlamında 3'e ayırıyorum bunu. Şimdi mesela şu üstü mavi, yanı çakarlı, altı pembe sahteler orta bulanıklık suda atılması gereken sahteler. Bu çok önemli. Yani hepimiz bir takılıyoruz limona. Hepimiz takılıyoruz bir beyaza. Başka hiçbir sahte kullanmıyoruz. Aslında bu renklerin yapılma sebepleri var. Bu renkler yıllarca Ar-Ge yapılarak çalışılıyor. Tabii özellikle Japon ürünleri. İnanılmaz Ar-Ge yapılıyor. 2 yıl Ar-Ge yapılıyor. 3 yıl Ar-Ge yapılıyor. Transfer sistemleri Ar-Ge yapılıyor. Her şeyi balık alıyor mu almıyor mu Ar-Ge yapılıyor ve bunlar piyasaya sürülüyor. Ama çok önemli bir şey işte. Bunu her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Örneğin levrek sahtesi Japon levreği ile Türk levreği farklı. Avrupa Sivas, European Sivas dediği Avrupa levreği farklı bir levrek. Farklı. Şimdi burada biz bir daha denemek zorundayız onu. İşte bizim gibi testerların ya da firma testerlarının burada önemi çok büyük. Aslında Türkiye'de testerlara o kadar kötü bakılıyor ki bakmasınlar. Niye bakıyorlar?
Testerlık önemli bir şeydir. Bir firmaya doğru malı getireceğinizi anlatır. Bir firma o kişiyi yönlendirmiştir. O evet bu doğru malzemedir, bunu getirin dediğinde siz zaten doğru malzemeye bir şekilde ulaşırsınız. Doğru. Testerlık önemlidir Türkiye'de. Bu yüzden çok biraz bazen ters bakılıyor falan oluyor. Bence bakılmamalı. Yok, çok ben önemlidir. kendi adıma hiç ters Testerlık bakmıyorum. çok Tam önemli bir tersine şey. çok Mutlaka çok gerekli olduğunu firmaların düşünüyorum. Türkiye'de de tester kullanmaları lazım. Şart. Aslında bence buradan balık malzemesi ithalatçı firmalara mesaj gönderelim. Balıkçılara değil. Lütfen konuda uzmanlaşmış ehil kişilere malzemelerinizi bilabedel verin. Test etmelerini, denemelerini sağlayın. Bakın bu sizin açınızdan da o ürünün yaygınlaşması için çok önemli. Hem o balığı balıkçının tutabilmesi için önemli, hem de sizin ürününüzün satılabilmesi için çok önemli. Yani baktığın zaman Karadeniz lüferi mi var yani Japonya'da? Ama siz burada geliyorsunuz, onu deniyorsunuz. Çok önemli bir şey. Burada hem satıcıların o işi yapması gerekiyor. Gerçekten satıcı bu çok iyi çalışır. Şu çeki mutlaka kullan. Böyle yani zaten bu yüzden kötü yere gidiyoruz. Önemli olan aslında satan kişinin de gidip o işi yapmasıdır. Orada yapmasıdır hem de. En önemlisi budur. Ya da sadece malzeme satmak için yanlış yönlendirme yapmaması gerekir. Yapmaması gerekir. Şimdi oradan devam edelim. Pembe altlı işte üstü mavi. Dediğim gibi ara bulanık suda. Bakın temiz suda mesela mavi yanakta bir haskefala benzer bir sahte. Bu Karadeniz'in bir balığı. Yani bunu kullanarak mesela bu levrekte de çok etkili bir renk mesela. Ama çoğu işte hep limona, hep şey kullanım. Hayır, şöyle olmalı. Balık görüyor ve görmüyor arasında olmalı. Yani balık çok net görürse onu atlamaz zaten. Balık olmadığını anlar. Diğer taraftan şimdi bazı sorular da geliyor bize. Diyorlar ki ya niye tamamen natürel? Mesela biz bazı sahtelerin tamamen natürel olanlarını böyle kefale benzer, sardalyaya benzer olanlarını çalıştıramadık mesela. Yani balığın çok da fazla tam birebir yemlik balığın agresifliği çok doğru bir şey de değil. Şu ana kadar hiçbir doğru veri alamadık o konuda. Yani orada daha henüz tam kararlı değiliz. Tam karar vermedik yani. Tutamıyoruz tam natürel. Baktığınız zaman ne güzel yemlik balık diyorsunuz. Harika diyorsunuz. Sizi kandırıyor. Balığı değil. Bu kadar firma var. Düşünsenize niye farklı farklı renkler yapmışlar. Niye? Evet, herkes bir Tamam. şeylerin arayışında. Evet yani bazıları evet bizi kandırmak için ama bazıları balığı kandırmak için. Bence hepsinin mutlak suretle bir suyu var. Ve bu suda kullanılmalı. Doğru yerde kullanılmalı. Birazdan geleceğim zaten o konuya. Dediğim gibi şimdi 2 tane şurada örnek var. Görüyorsunuz. Bunlar 2 metreden gelen örnekler. Biraz aslında dip balıkları için Japonya'da yapılmış ürünler bunlar ama bizim Karadeniz'de de etkili ürünler. Çünkü mesafe gidiyorlar. Dediğim gibi burada anahtar mesafe. Daha küçükler. Baktığınız zaman biraz daha küçükler. Yine pembe tonlar Yani yem çok. olmak için daha cazipler. Evet daha cazipler ve lüferin sevdiği bir aksiyonu da yapıyorlar. Hem wobbling yaparken, rolling yaparken arada da kaymalar yapıyorlar ki slalom yapıyorlar. Dengesiz regular slalom yapıyorlar. O da çok önemli bir aksiyon lüferde. Onu da seviyor lüfer. Bu yüzden bu sahteler de başarılı. Bu iki sahte, bu tür sahteler birkaç şey var. Firmada örnekleri var. Bu sahteler de çok başarılı. Jigleri zaten söyledim. Jigler önemli malzemeler Karadeniz'de mutlaka denenmeli. Yani girdiniz bir kere bir sistemi var. Girdiniz önce balığı kenarda minnon Peki tipliye. jikle kaşığın arasında ne değişiyor balık için avlanırken? Balık için kaşık biraz daha avantajlıdır ama kaşık biraz daha beri düşer. Kaşığın aksiyonu daha iyi. Daha kaçan Kesinlikle, bir aksiyon. evet, yani. Lüfer çok seviyor kaçmayı. Birazdan şimdi bu boğaz yemlerine geldiğimde o şeyi anlatacağım size. O kaçmaları, kaymaları anlatacağım. Çünkü öyle özellikle sahteler var. Tamam. Ya da jerk zaten aynı şey. Şimdi buradan şeye geçelim. Hani konuştuk ya sahtelerden nasıl renk seçeceğiz? Hani biz burada dedik ya işte kafamızda 3 şekil var. İşte bulanık, az bulanık ve Berrak temiz. su. Ama bir de şunu ayıralım. Gece temiz, gece bulanık, gündüz temiz, gündüz bulanık, gündüz sabah gün doğumu ya da akşam gün batımı düşük ışık. Yani 5'e ayıralım olayı. Şimdi Boğaz'a geçtik. Boğaz'da lüfer avına devam edeceğiz. Çünkü Eylül-Ekim artık Boğaz'a girdi balık. Balığı da takip ediyoruz. Şu anda nasıl mera seçeceğiz onu da anlatıyoruz. Nasıl meralarda avlanacaksınız onu da anlatıyoruz. Geçtik Boğaz'a. Boğaz'da her yer derin. Derin sahtelerin çok büyük bir önemi var burada Boğaz'da. Yani derin sahteler burada elzem sahteler. Çünkü hep su üstü yapacak diye bir şey yok balık. Su üstü ne zaman avlanırken yapıyor. İşte zargana avlayacağı zaman falan su üstüne çıkıyor. Avlanıyor. Tamam o zamanlar siz belki 1 metreden 80 santimden gelen sahteyle balığı tutuyorsunuz ama
derinde olduğunda, daha derinden geçerken ya da istirahat ederken 4 metreler, 5 metrelerdeyken balığı almanız mümkün değil. Burada esasen Türkiye'de baktığınızda en çok verimli sahtelere baktığınızda lüferde, boğazda hep ortak özelliklerinin aslında derin dalar olduğunu görürsünüz. Ve jerk, kendi kendine jerk yapabilen, bu kayma, biraz önce anlattığım kaymaları yapabilen sahteler olduğunu görürsünüz. Mesela bir tanesi şu, 1,5, 1,8'den geliyor şu model. Bakın yine pembe tonlar. İşte yanı çakarlı limon tonlar. Altı pembe tonlar. Burada görüyorsunuz Minnov tipi yine pembe tonlar. Bunlar mesela 80'den gelenler. Mesela 3 renk burada kombin etmişim. Bir tanesi beyaz. Gece kullanılan iyi bir renk. Bir tanesi pembe. Yine gece ışıklı meralarda çok iyi bir renk. Bir tanesi de gündüz temiz suda kullanılan bir renk. Buraya geldiğinizde biraz önce anlattığım gibi bu sahteler mesela şu iki sahte suspending özellikte. Aşağı iniyor. Aşağıda küçük jerkler yaparak inanılmaz hem rolling hem wobbling yapıyor. İki özelliği var. İnanılmaz bir şekilde de kendi kendine de kaymalar yapabiliyor. Küçük kaymalar yapabiliyor. Hele ki Boğaz'ın akıntılı sularında Evet, çok küçük daha kaymalar fazla hareket yapabiliyor. yapar, evet. Aynı şekilde şu iki sahte mesela, bunda yine atış transfer sistemi olan iki sahte. 70-80 metre mesafe gidiyor. Aynı şekilde 2 metreye iniyor. Bu 1,5, 1,8'di, bu 2 metreye iniyor. 2 metreye inip aşağıda inanılmaz iyi bir rolling ve wobbling yapıyor. İki aksiyonu da yapıyor. Ayrıca da düzensiz bir şekilde kayıyor. Lüfer bu şeyi çok seviyor. Bu aksiyonu çok seviyor. Yani arkasından giderken bir anda kayan şeyi inanılmaz bir şekilde geliyor, alıyor. Yani bu sahtelerde inanılmaz bir şekilde etkili sahteler, ama burada dikkat ettiyseniz en önemli şey derin dalar olmaları. Şimdi şuradan baktığınızda mesela 80 santimden gelen lüfer, gece işte Boğaz'da kullanılan lüfer sahtelerinden birkaç örnek çıkardım burada. Çok çeşitli örnekler var tabii. Ben birkaç tane örneklemeye çalıştım renk olarak. Bu sahteye mesela jerk vurduğunuzda, yani jerk dediğim şey kamışa vuruşlar yapmak, kaçırmak sahteyi. Kaçırdığınızda arkasından gelen lüfer bu kaçma esnasında gidiyor ve alıyor. İnanılmaz bir şekilde de jerk etkili lüfer avcılığında. Aynı şekilde Karadeniz'de de etkili. Karadeniz'de bile kenardan attığınızda küçük jerkler yaparak, malzemeye göre tabii, malzemenizin özelliğine göre yapmanız çok avantaj. Şimdi malzemenin özelliğine göre dediğimde şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir mit var. Yani diyorlar ki işte hızlı makine alacaksın lüfere. Biz bunun videosunu çektik. Espri videosunu çektik. Şimdi şöyle bir sahte, bu sahte öyle bir aksiyon veriyor ki zaten bunu hızda çekemezsiniz. Tabii. Hızlı çekemezsiniz. Mücadele ediyor çünkü yana seninle. bir Tabii. şekilde bu şekilde kayma yapar. Aksiyonunu kaybeder. Bu zaten yavaş, hızda aksiyon verebilen özellikle bir sahte. Bu çok önemli bir şey. Gece gittiniz, gece lüfer o kadar hızlı sevmiyor. Ben bir örnek vereyim size. Bizim çocuklarla bir gün bir gece ışıklı bir mera, arkadan sapsarı bir ışık var. Işıklı bir meraya gittik. İşte tek tük lüfer vuruyor. Ben bir tane çıkardım. Varsa burada göstereyim. Şu tip bir yem attım. Şu tipe yakın böyle bir yem attım. Pardon. Tamam, burada. Şu tip bir yem attım. Daha böyle gündüz rengi. Ama içerisi gündüz gibi. Attım ve yavaş sararak, küçük vuruşlar yaparak hop üstünde. Ben 8-10 tane tuttum. Abi dediler, ne atıyorsun sen? Ya ben yavaş sarıyorum ve natural sahte atıyorum. Çünkü ışık var arkada. Madem bu kadar limonu seviyor, madem işte sadece böyle açık renk sahtelere, cırtlak sahtelere vuruyor, niye bana orada şey vurdu, balık vurdu? Balık agresifken işte tutmak dediğin şey bu. Doğru sahteyi, doğru rengi kullanmak. Işık varsa arkada gündüz gibidir. Şimdi Boğaz'da öyle bir ışık var ki Var, tabii. hep limon atıyorlar. Hep limon, hayır. Yani natürel de denemek gerekiyor. Mutlaka natürel atmaları gerekiyor. Şimdi bazen bizim dediğimiz gibi en başta ne dedik? İşte bizim balığımız lüfer değil, daha çok sarı kanat. Bazen çinekop almıyoruz biz ama sarı kanat, lüfer üzerine kurulu bir sistem. Bazen büyük istemediği oluyor. Yani büyük geliyor yem. Yem büyük geldiğinde yine 1,5 metreden gelen daha küçük yemler kullanıyorsunuz. Aynı yemin mesela 1,5 metreden gelen aynı agresiflikte bunu çok daha yavaş sararak aynı aksiyonu, yani güzel bir aksiyon, yavaş sararak da iyi bir aksiyon almasını sağlayabiliyorsunuz. Ve balık için de inanılmaz bir şekilde tutmak için avantaj sağlıyorsunuz. Küçük olduğu için hiç aşağıda ne varsa alıyor. Bazen daha küçüğe, yine 80 santimde bu tip
cam gibi çok açık meralar, yani çok böyle Daha realistik. aydınlık meralarda ya da gündüz, yani gündüz lüfer devam ediyor boğazdan geçişine. Gündüz bu tip daha böyle natural renkler, natural sahteler kullanmanız daha doğru. Ama eğer balığın boyutu küçükse küçük kullanılmalı. Burada önemli bu. Yani Tabii. bazen Çünkü yani lüfer çok saldırgan bir balık olmasına rağmen kendinden büyük veya kendine yakın ebattaki sahteleri zaman zaman saldırmıyor. Yani biz mesela bir zaman Çanakkale'de 4-5 santimlik sahtelerle müthiş balık almıştık işte bir yani. tane örnek mesela bu çok küçük 8 santim bir sahte ama mesela bunu da tercih ettiği gün oluyor. Hiçbir şey 90, 90, 100, 120 lira almıyor. 80 bir sahteyi alıyor. Evet. Bu önemli. Yani balığın hem boyutunu düşürmek hem suyun durumuna göre, gece gündüz suyun durumuna göre hareket etmek çok önemli. Ona göre sahte kullanmak çok önemli. Ha şimdi burada soruyorlar bazen bana, ya işte hep iyi sahteler mi? Hayır. Bunun gibi uygun fiyatlı ama çok iyi çalışan lüfer sahteleri de var. Bunlar da kullanılabilir. Özellikle gece. Evet, gece özellikle. Üzerinde glow küçük çizgiler var. Glow dediğimiz şeyi birazdan açacağım. Glow dediğimiz şey ışık veren. Işık gördüğünde ışık veren şeyler. Bakın ışık gördüğünde bir ışık kaynağında ışığı kendi haznesinde alıp biriktirip yansıtan şeyler. UV nedir? En çok sorulan Evet. soru. Buradaki evet birçok kişi aynı soruyu sormuş. UV sahte nedir? Ultraviyole Ne nedir? işe yarar? Evet. Şimdi UV'yi biraz yanlış biliyoruz ya da hiç kimse UV sahte, yani ortalık şimdi herkes işte yatırıyor, işte ultraviyole ışıklar sayesinde işte resimler çekiliyor falan. Ne işe yarıyor? Yani neden ultraviyole? Bunu bilmemiz lazım. Bunu biraz açmak istiyorum ben. Bilinmeyen bir, çok anlaşılmayan bir konu daha doğrusu. Öyle bir izlenim geldi bize müşterilerimizden. Şimdi şöyle bir şey. Ultraviyole biz 400 nanometrenin altını göremiyoruz. Ama morun ötesini göremiyoruz yani. Gözümüzde bir filtre var. Zararlı olduğu için göremiyorum. Balıklarda böyle bir filtre yok. 400 nanometrenin altını %400 arasını görebiliyorlar. Ultraviyole ışığı, mor ötesi ışığı görebiliyorlar. Şimdi balık zaten bizim gibi gün ışığında yaşayan bir varlık değil. Suyun altında yaşayan, daha karanlıkta yaşayan bir varlık. Ve balıklar da kendi yaşadıkları derinliklere göre görme şekilleri gelişmiş. Yani görme duyuları gelişmiş. Kimisinin yanal hattı daha fazla gelişmiş, kimisinin ses duyusu daha gelişmiş, kimisinin görsel hattı daha gelişmiş ama gelişmiş. Kendini yaşadığı ortama göre geliştirmiş varlıklar. Şimdi bunun üzerinde kullanılan boyalar, bu ultraviyole dediğimiz mesele aslında üzerinde kullanılan, bakın altında ve üstünde floresan boyalar bunlar. Floresan boya normal bir boyadan 10 kat daha fazla görünebilen bir boya ve ultraviyole ışık altında daha görünür bir ışık dalga boyuna geçebilen bir boya. Bu yüzden floresan boyalar kullanıyorlar. Ayrıca da bazen bunların üzerine, bakın bunun üzerinde var mesela, küçük simler atarak balıkların üzerinde, pullarında bulunan ultraviyole yansıtıcı hücreleri taklit ediyorlar. Bu sim bunun için atılıyor. Hani soruyorlar, ya bu simler niye var? Onun için var. Bu kalamarda var, karideste var, planktonlarda var. Balık düşmanını ya da dostunu ya da yemliğini bu şekilde algılayabiliyor. Ve işte bakın mesela belki de en çok çalışan renklerden bir tanesi budur. Evet, bizim klasik limon, Klasik turuncu limon dediğimiz. kombinasyonu. Aynen. Bakın ultraviyole ışığı vurduğunda altında ve üstünde görürsünüz bunu. Bu floresan boyaları. Gece burada görselleyemiyorum ama gece balığın gördüğü şekilde bir balığı aynı bu şekilde çok yakın. Yani üst ve alt daha koyu renklerde, daha görünür halde, orta bu şekilde ve küçük parlamalar. Şimdi peki UV sahteler gündüz etkili mi? Tabii ki etkili. Dediğim gibi daha görünür bir floresan boyalar. 10 kat daha görünür. Dolayısıyla özellikle gündüz bulanık suda mesela evet, çok daha görünür hale geliyor ve etkili. Şimdi hep yani şey var, balık rengi görmez. Balık rengi görüyor. Biraz araştırırlarsa hem çomak hem koni hücreleri olduğunu gözünde yani bütün araştırmalar söylüyor. Yani balık koni renkleri
ayırt etmekten sorumlu. Koni hücreleri balıklarda var ve renkleri ayırt edebiliyorlar. Her balık farklı farklı ayırt ediyor ama ayırt edebiliyorlar. Bu da tamamen deneme yanılma. Bizim için deneme yanılma yöntemi. Ama kafamızda, sadece aslında kafamızda da değil, birkaç firma, iyi firma aslında işte bu söylediğim bu 5 gece bulanık, gece temiz, gündüz bulanık, temiz ve düşük ışıktaki hangi renkleri kullanabilirsinizi bazı firmalar yazmış. Onlardan da örnek alarak kendi tecrübelerimizi de katarak kafamızda bir şeyler oluşturduk. Ben çok merak edilen bir konu. Mesela geldiği zaman biri bize soruyor. İşte bunu nerede kullanacağım, bunu nerede kullanacağım, bu rengi nerede kullanacağım diye. Birkaç tane örnekleme yapacağım ben size. Buradaki sahtelerden mesela. Şimdi gördüğünüz gibi bu renkte mesela gece bulanık suda ışıklı ışıksız hiç fark etmez. Lüferde çok etkili bir renk. Evet. Pembe yanlar, Özellikle pembe boğazda altlar. da çok kullanılan Çok bir kullanılan renk bir renk. Yine bu ünlü tekila rengi. O da çok kullanılan ve çok etkili bir renk. Yine ışıklı merada. Bu pembeler çok etkili yine ışıklı meralarda. Mesela bu gündüz çok etkili bir sahte. Gördüğünüz gibi yanları sardin polu gibi. Sardalya polu gibi harika bir sahtedir. Pembe yine çok etkili gece ışıklı merada. Bazen beyaz her şeyden çok etkili. Yani bu ışıklı merada da ışıksız merada da farklı farklı yerlerde veri verdiği var. Farklı avları var. Beyazı her balık aşağı yukarı seviyor. Beyazla beraber aslında balıklarda mesela sesi de biliyorsunuz suda çok daha yüksek ses algılaması 4.3'e kadar çıkıyor havada olduğundan 4.3 daha fazla suda hareket ediyor ses. Ses çok önemli suda. Düştüğü anda yukarıdaki sesi de balıklar çok rahat bir şekilde algılıyor. Yanal hatlarını algılıyor ya da duyuyorlar. Ayrıca da suyun içinde giderken de içindeki bilyelerin çıkardığı sesler önemli. Şıkırdama sesi var. Evet, önemli. 3 metreden balık bunu çok rahatlıkla duyabiliyor. Balığa göre değişiyor agresifliği. O anki durumuna göre, açık tokluğuna göre değişiyor. Ama balık sese, lüfer gerçekten duyarlı. Gece yani hareketli, sesli sahteler kullanmak levrekte de önemli. Ama lüferde gayet önemli ve elzem bir durum. Yani yanal hat balıklarda çok önemli bir duyu. Nörovoslar sayesinde beyne iletiyor. Bütün işte her şeyi, sesi, kokuyu, her şeyi algılayabiliyor yanal hat. Çok burnu sayesinde de kokuyu algılayabiliyor. Bazı tatlı su balıklarında Weber organı var. Ekstradan buna ekstra olarak bütün titreşimleri algılayabiliyor. İşte sazan gibi, yayın gibi. Suya bir şey düştüğü anda o hemen anında reaksiyon veriyor. Burada ne oldu? Dolayısıyla lüferde de gece özellikle çünkü görüş düşük. Gece neyin önemi var? Özellikle sesin önemi var. Yani içinde bilye sesi olan sahteler biraz öne çıkıyor burada. Evet. Levrek sahtelerine başlayabiliriz. Şimdi yine aynı soruyu soracağız tabii. Yani levreyi de takip etmemiz gerekiyor. O da göç ediyor bizim bölgemizde. Levrek nereden başlıyor? Yine Karadeniz'den başlarsak yine Eylül-Ekim aylarında o da aynı şekilde göçe başlıyor. Hatta Kişisel sorum, levrek lüfer kadar göç eden bir balık mı? tabii o da göç ediyor. Aynı şekilde Ama göç ediyor. yani şimdi şunun için söylüyorum mesela ben Karadeniz kıyılarında böyle çok sert kış şartlarında da yazında Yatak balık vardır tabii. yatak yapan Marmara'da balık da var olduğunu, yatak, Saroz'da da var. tutulduğunu Kalıyor bazı lüfer bölgelerde. kalmıyor, hiçbir şekilde kalmıyor ama levrek Bazı yasak bölgelerde kalıyor ve büyüyor zaten kofonu oluyor lüfer. Ama levrek bazı yerlerde kalıyor. Marmara'da da kalıyor. Saroz'da da kalıyor. Karadeniz'de de kalıyor. Zaten Karadeniz'de kışında her balık göç etmiyor ve yukarıda zaten normalde ağacılık yapanlar falan zaten tutuyor o balığı. Evet. Kışında kalan balık var. Ama yine aynı soruyu sormalıyız burada. Ne zaman, nereye gideceğiz? Yani Eylül aylarında, Ağustos'un sonlarında başlıyor levrek göçüne. Levrek göç etmeye başlıyor. Yalnız bir şey Önce söyleyeceğim. Sadece bu aslında aylarla da ilgili bir şeydir. Yani bu Su sıcaklığıyla özellikle bu yılki kişisel tespitim. 15 yani gün benim geç gitti kendi her şey. avlandığım Evet. meralarda gerçekten 15-20 gün, 25 gün Geç. balığın sene gelme sıcaktı, bu yataklama sene soğuk süreleri yani. kaydı. Evet, kaydı. Yani çok Kesinlikle ciddi bir kaydı. fark var. Yani ha işte ben geçen sene Haziran'ın birinde şurada balık tutmuştum. Bu sene gene aynı yere gideyim. Yok. Değil. Suyun, hava şartlarının yani bu sene mesela mevsimler ciddi şekilde şaştı, uzadı, kısaldı, bir şeyler oldu yani. Net bir şekilde 15-20 gün fark etti. Aynen. Zaten bütün mesele aslında işte mevsim ayın sonu, ayın başı değil. Suyun sıcaklığı. Az çok biz tabii kendi tecrübelerimiz var. Onu takip ediyoruz. Belli bir su sıcaklığında hareket ediyor. Bütün her şey öyledir. Yumurtlaması da öyledir. Hareketi de öyledir. Tabii ki. Göçü de öyledir. Ama yine biz burada eğer burada spinci bazlı yani oltacı bazlı baktığımızda önce gideceğimiz yer Karadeniz'in, İstanbul'un Karadeniz kıyıları. Yine bu kum kıyıları. Ama levrekte biraz fark var. Levrek
biraz kayalık, taşlık, kendini gizleyebilecek şeyleri çok seviyor. Yani levrek öyle sakin havada da geçiyor ama çok açıktan geçiyor. Eğer kenara yanaşması için, ben Marmara balıkçılığına geldiğimde zaten bunu özellikle vurgulayacağım. Marmara levrek avcılığına geldiğimde. Levrek mutlak suretle bir hareket, patlak bir hava istiyor. Ha bu demek değil ki işte Karadeniz'deki balık avlayanlar soruyor. Ya bizim işte patlamıyor ama tutuyoruz. Eğer akan bir dere suyu, akan bir su varsa ve bulanıyorsa o bölge, levrek için o bir gizlenme şekli. Avlanmasına da bir sebep. Aynı şekilde bir kaya varsa kayanın arkasında duracak, orada geçen balığı avlayacak. Levrek çok böyle deliler gibi kovalayan bir balık değil. Levrek biraz yavaş bir hayvan. Dolayısıyla bir bulanıklık olacak. İster hava patlasın bulanıklık olsun, ister bir derenin ağzı olsun ama bulanıklık Şimdi olacak. Yani ona avantaj sağlayacak bir şey olmak zorunda. Avantaj yoksa avcı için hiçbir anlam yoktur. Avcının avantaj olması, avcı için bir avantaj olması gerekiyor. Bulanık su, patlak havadan tabii bu da geçiyor. Şimdi buradan baktığında patlak hava demek ki biz Karadeniz'de, çünkü bizim bölgemizde Marmara'da da öyle ama Karadeniz'de öncelikle ne arayacağız? Biraz yüksek bir hava arayacağız. Bulanan bir yer arayacağız. Şimdi bazı meralar var. Ona da açıklık getireyim. Bir yer 4-6 havada dediğim gibi bulanabilir. Bir tanesi 2-4 havada bulanır. Önemli olan o hayvan için bir avantaj sağlaması. Bulanıklık. Biz bu bağlamda bakıyoruz. Ama Karadeniz'in çoğu bölgesi çok fazla patlamadığı zaman bulanık değil. Kayalık bölgeleri falan da var Karadeniz'in. Çok çeşitli yeri var ama genelde biz levreyi şurada arıyoruz. Kumla kayalığın birbirine yakın olduğu yerler, kayalık burunlar, sağ tarafı kum, sol tarafı kum. Biz bu yerleri çok tercih ediyoruz. Yani dediğim gibi saklanması için bir sebep, yani onun için bir şey gerekli. Özel yer alan gerekli. yaratılmış Evet, yerler, yani çünkü evet. saldıracak ya da bulanacak, dediğim gibi saldıracak. Şimdi hava patladığında iki tane elzem şey burada ortaya çıkıyor. Bir tanesi daha fazla görünen sahteler, bir tanesi de mesafe. En önemli şey mesafe. İşte biz lüfer avcılığında da anlatmıştık. Levrek avcılığında Karadeniz'de inanılmaz bir şekilde en önemli şey mesafe giden sahte kullanmak. Şimdi yıllarca hep orada büyük balık çıkar miti oldu. Aslında küçük balık da geçiyor oradan yani. O balık da göç ediyor. Ama hep büyük sahteler atmak zorunda kalmamız, daha ileri gidebilen sahteler, ağır sahteler atmak Mesafeyi zorunda arttırmak. kalmamız. Bütün amaç evet, mesafeyi biraz arttırmak. işte bunun gibi daha büyük sahteler kullanmış olmamız biraz balığı da büyüttü. Levrek çünkü küçük sahteleri seven bir balık aslında. Bu bağlamdan bakıyoruz her zaman. Şimdi kırmızı kafaların, kırmızının neden etkili olduğunu anlatayım biraz burada. Genelde işte beyaz köpük, biraz önce seninle arada biz de onu konuştuk. Beyaz köpük yaptığında kırmızı ters renk beyaza. Ve işte herkesin bildiği aslında çok böyle dallanan budaklanan konu ama gözden kaçan bir şey var. Herkes işte 7,5 metreden sonra kırmızı işte renk kaybediyor falan ama denizin ortasına bir tane kırmızı şamandıra attığınızda sarı şamandırayı göremiyorsunuz ama kırmızıyı çok uzakta görebiliyorsunuz. Çünkü 7,5'a kadar da zaten kırmızı güneşi en fazla üstüne alan renk. Bu bağlamda baktığınızda biz zaten levrek avcılığı sığda yapılan bir avcılık. Hava patlayacak. Bize mesafe atmamız gerektiren bir durum söz konusu. En iyi sahteleri kullanmak zorundayız. En ileri giden sahteleri kullanmak zorundayız. Ama mümkünse eğer 2-4 bulanıyorsa yine küçük sahte kullanacağız. Yani örnekleme, yani 120 boy bir sahte kullanabilirsiniz. Bunun gibi pembe kafa, ters bir renk yine. Ama eğer 4-6 bir havadaysanız mecburen bu tip yine daha büyük bir sahte kullanmak zorunda kalacaksınız ki biraz daha ileri gitsin sahteniz. İleri gitmezse çünkü tarama mesafesi düşecektir. Balıkçılığınız da düşecektir. Eğer gündüz yine temiz bir, daha böyle ışıklı bir ortam varsa, yarı bulanık bir suysa bu tip sahteler tercih edilebilir. Yine kırmızı ama yanları çakarlı bir sahte. Bunların da sayısız levrek avı vardır Karadeniz'de, özellikle İstanbul kıyılarında. Biraz daha temiz bir sudaysa, yine ileri atmanız gerekiyorsa, kalan dalga varsa yine sardın renkleri özellikle bizim Karadeniz bölgesinde çalışan renkler. Ama bir de hiçbir şey atamadığınız daha yüksek havalar. Yani 4'ün üzerindeki 5-6 havalar, 7 havalar. Balık var içeride ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. İşte o zaman slalom sahteler, regüler slalom, yani düzensiz slalom yapan sahteler ortaya çıkıyor. Bunlar gagasız sahteler. Bunlar şu şekilde yüzerek, esler çizerek, düzenli bir şekilde, siz hiçbir şey yapmadan düz çekerek, esler çizerek gelen sahteler. Peki slalom sahtenin ortalama ağırlığı kaç gram olmalı? Şimdi mesela bunun 30 gram ağırlığı, 20 gram olanı var. Bunlar da gaga olmadığı için
çok daha ileri gidebiliyor. Gaga çünkü havayı Evet, kesiyor. aerodinamiği bozan bir Evet, yapı aerodinamiği bozan bir çıkartıyor. şey. Yine aynı mesafe sistemleri var içerisinde. Bunlara daha geniş bir program ayırırız. Şimdi çok girmek istemedim. Ona girersek çünkü ana şeyden Konu uzaklaşacağız. uzayacak, evet. Gaga olmadığı için daha ileri gidiyor. Ancak sadece ben hep bunu söylüyorum. Yani normal zamanda kullananlar ya biz bununla alamadık. Normal zamanda kullanmayacaksınız bunları. Bunları patlak zamanda kullanacaksınız. O zaman zaten balık içeride agresif. Her şeyi vuruyor ve bu slalom aksiyonu çok seviyor. Bunları mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü mesafe çok önemli. Mesafe atmanız için de bu sahteleri kullanmanız gerekiyor. Başka bir şansınız yok. Karadeniz avcılığı bu. Bölgeler çok farklı. İzmir bölgesi farklı, Adana Mersin bölgesi farklı, bizim bölgelerimiz farklı. Saros farklı. Saroz da farklı ama bizim bölgemiz genel anlamda buradan Saroz'a kadar sığ. Yani biz Marmara'dan başladığımızda ta Saroz'a kadar Mürefte hattını da söylersek ki iyi bir Tabii, levrek merası, Silivri Gaziköy Selim Paşa'dan Mürefte hattı. başlayın, aynen Çanakkale Hepsi. Boğazı'na kadar sığ, evet. Bizim yatak bir levreğimiz yok. Göç ediyor levreğimiz bizim. Göç ederken kendine avantaj sağlayan bir durum esnasında kıyıya yanaşıyor ve biz bu kıyıları bulmaya, tahmin etmeye ve o havasını yakalamaya çalışıyoruz. Bazı yerler var her yıl uğruyor. Bunlar yasak bölgeler ve yasak bölgelerin kıyılarında insanlar levrek avlamaya çalışıyor. Ya da dediğim gibi işte geçerken bu göç balığını o anda, o patlak havada, doğru zamanda, doğru havada yakalamaya çalışıyoruz. Bizim levrek avcılığımız bu şekil. Levrek zaten sığ yanaşan bir balık. Patladığında sığ bölgelere gelen bir balık. Ama bizim için sığ sahteler elzem sahteler. Yani önce alacaksa bir kişi 30 santimden gelen sığ sahteleri almalı. Bunları almalı. İkinci elzem şey dediğim gibi daha canlı renkler, limon renkler. Çok fazla natürele girmenin bir anlamı da yok. Yani gündüzleri işte burning sardiz dediğim kırmızılı yanı çakarlı, işte sardalyaya benzer. Ayu dediğimiz bu kefalin yanı sarıdır ayunun, göstereyim. Mesela şu tip renkler. Gündüz belli meralarda, özellikle kayalık meralarda çok patlak hava karışık ama kayalık çok fazla bulanmıyor. Fakat bir karışıklık var. Levrek yine o zaman avlanabiliyor. O zaman da güneş de varsa bu tip daha natürel şeyleri Evet. o zaman tercih ediyor. Bizim sarı kulak kefali andırıyor belki, onun Evet. bir doğal yemi olarak göründüğü için. Evet. İkinci tercih ettiği şey aksiyon. Evet. Bu rolling aksiyon, iki yanı yuvarlanma aksiyonu. Levreğin en çok tercih ettiği aksiyonlardan bir tanesi. Ölmeye çalışan, ölmeye yaklaşan bir balık gibi algılıyor bunu. Genelde açıklama bu şekilde. Kolay bir yem olarak Evet, görüyor. rolling yapan sahteler gerçekten levrek avında çok önemli sahteler. Suyun üstünden gelen rolling yapan. Şimdi levreğin ikinci huyu var. Biz hep bunu anlattık. Dedi ki levrek öyle çok büyük sahtelere rağbet etmiyor. Mesela şu sahtenin büyüğünü çalıştıramazken o kadar yani tabii ki çalışıyor ama istediğimiz randımanı almıyorken küçüğünle inanılmaz avlar yaptık. Yani boyut burada çok önemli. Yani mümkün olduğu kadar slim, ince yapılı sahteler ve küçük sahteler istiyor. Bizim görüşümüz bu. Bunca zamandır edindiğimiz tecrübe bu. Ki birçok da Yani levrek avcısı bu konuda zaten hani hemfikir. Sadece bizim fikrimiz de değil bu. Yani ve dediğim gibi işte limon renkler gece mesela şöyle bakarsak renklere işte limon renk gerçekten çok etkili bir renktir. Levrek avında. Zaten Çünkü dediğim şöyle gibi bir genel patladığında gündüz de manada kullanıyoruz bunu. buradaki kullanılan yemlere baktığımızda ağırlıklı olarak limon, pembeli mavili varyasyonlar. Evet. Sonra natural sonra sahteler. beyaz ve ondan sonra da natürel tonları görüyoruz. Yani bu bize bir zaten algı veriyor. Eğer bunlar doğru malzemeler ise İnanır mısın Ege'ye gitseniz bunlarla belki bir şey tutamazsınız. muhtemelen. O zaman da çünkü su orada çok bulanık değil. Yatak balık da var. Su üstü daha fazla ağırlıklı kullanıyorlar. Daha natürel sahteler yine daha küçük balığı biraz Hopper diye tarzı şeyler daha çok küçük iş sahteler yapıyor. kullanıyorlar. Yani çok farklı bir biz orada da gidip avcılık yapıyoruz. Oralarda da avlanıyoruz ki görelim hani ne yapıyor herkes nasıl ediyor diye. Orada da hani tavsiye ediyoruz şunu yapın bunu yapın ama dediğim gibi en başında herkes kendi bölgesini anlatmalı. Doğrusu bu levrek avcılığını da bunca zamandır Tabii, da uzmanlık, belki evet. levrek avcılığını yazmadıysak bu yüzden yazmadık. Yani çünkü her bölgeye göre değişen bir şey. Bu programda da bizim kendi bölgemizi anlatmamız daha doğruydu ama bunun içine de işte sahtelerin özelliklerini anlatmamız önemliydi. Yine burada mesafe giden sahtelerin büyük önemi var. Burada çok kızıyorum. Neden kızıyorum? Şimdi
Biz Marmara'da patlak havada %100 patlak havada gidiyoruz. Yani biri balık tutmak istiyorsa levrek havada patlak hava kollasın yani. İyi bir güzel bulanık bir hava kollasın. Karşıdan esen bir rüzgar kollasın. Yani o zaman balık tutacaktır. Peki ben soruyorum, karşıdan esen bir rüzgara normal iyi bir mesafe sistemi olmayan, mesafe gitmeyen bir sahte mükemmel yüzse ne olur? Yüzünüze çarpacak. İleri gitmek zorunda. Yani şu özellikleri taşımak zorunda. Hem çok iyi ileri gidecek, hem güzel yüzecek ve doğru renk olacak. Doğru zamanda da siz orada olacaksınız. Bunun hepsi beraber olmalı. Ve bu zamanla olan bir şey, tecrübe edilen bir şey. Ama birçok arkadaşımız bunu tecrübe ediyor. Şimdi Marmara'da birkaç sorunumuz var bizim. Sorunumuz şu. Birincisi çok ot var. İnanılmaz bir şekilde ot var. Şimdi aslında sıkıntı şu. Senin söylediklerine bakarsak cam kenarı olacak, işte şoför arkası olacak, Evet. bilet ucuz olacak filan, böyle manzarayı seyrederek gideceksin. Şimdi insanların zamanları sınırlı. Aslında belki de birçok bu programı izleyen kişi şunu bekliyor. Bülent bu işin bize sihrini, sırrını versin. Sırrını Yani vermeye çalışıyoruz biz aslında. ne Sırrı zaman bu. gidersek gidelim onun dediği balığı alalım, kullanalım. Ama öyle bir şey... Şakır şakır 5 kilo 10 maalesef. kilo balıkları tutalım. Ama biz burada anahtarları veriyoruz. Yani Evet, diyoruz ki... aslında bu program bir anlamda da yaptıkları hobiye nasıl bakmaları gerektikleri, Evet, biraz... nasıl bir çaba sarf etmeleri gerektikleri, bir anlamda bunu da ortaya koyuyoruz yani. Ama Hakan, zaten bir hobiyi yapıyorsan biraz hobinin sınırlarının da uzak olması lazım ki ondan keyif alasın. Hemen biten bir şey olmaz. Bu yıllar gelen bir tecrübe ediniyorsun Muhakkak. balıkçılıkta. Muhakkak. Şimdi ben sorunu anlatmaya çalışıyorum Marmara'da. Neden sorunu anlatmaya çalışıyorum? Çünkü ben de gidiyorum orada avlanıyorum. Ben orada avlanıyorum. Onlar hangi sorunu yaşıyorsa ben de aynı sorunu yaşıyorum. Orada bir ot sorunu var. Hava patladı, özellikle ilk gün patladığında, burada önemli birkaç tane nüans vereyim. İlk gün patladığında önemli. 3 gündür istirahat eden bir levrek ne yapıyor? Gidiyor uzakta istirahat ediyor. Biz çünkü teknecilerden alıyoruz bunu. İşte silikon sırtı yapıyorlar, onlara vuruyor. Biz biliyoruz, açıkta istirahat ediyor. Çok zaten derin değil Marmara. Biraz açıkta istirahat ediyor. Patladığında yanaşıyor. Şimdi yanaştığında, ama ilk patladığı gün çok önemli. İlk patladığı gün mutlaka balığa gitsinler. İlk patladığı gün ama ot da geliyor. Şimdi ot geldiğinde sahteye atıyorsunuz ve ota takılıyor. Sahte yüzmüyor. Yüzdüremediğiniz bir sahte. İçeride balık var ama alamıyorsunuz. Birkaç tane çözüm var. Bir tanesi, mutlak suretle lider yapsınlar. Ve liderin de misina kısmını çok böyle kısa bırakmasınlar. Biraz uzun bıraksınlar. En azından ilk gelen ot yukarı takılacaktır. Aşağıda sahtesi yine yüzerek gelecektir. Bir yüzde avantaj sağlayacaktır. Bununla beraber ottan korunma şekilleri var. Şimdi mesela J gagalar, bu J gaga dediğimiz tip sahteler, J gagalar otu biraz daha az tutar. Yani özellikle de hem J gaga hem de vurduğunuzda, twitch attığınızda kamışa, küçük bir vuruş yaptığınızda yana kayan sahte o otu çok daha çabuk atar. Şimdi o yüzden genelde J gaga sahteleri otu kurtarmak için kullanabilirler. Tercih edebiliriz, evet. Evet. Dediğim gibi oraya bir tane lider yaparlarsa orada en azından bir ot gelir. Lider yapamazlarsa bir tane stoper koysunlar. Hiç yapamıyorlarsa, bilmiyorlarsa 50-60 santim yukarı, 40-50 santim yukarı bir stoper koysunlar. Önce stopere en azından birkaç tane ot gelecekse o stopere gelecektir. Bununla beraber dediğim gibi J gagalar yana kayan, vurduğunuzda yana kayan, arada yapmanız lazım. Ot varsa arada vurdurup kaçırmanız lazım. Ottan kurtarmanız lazım ki biraz yüzsün ve alsın. Ama diyelim ot var ve kurtaramıyorsunuz. Otun nerede olduğuna bakmanız lazım. Dipte mi ot? Diyelim 30 santimden 40 santimden gelen bir sahte atıyorsunuz. 30 santimde mi, suyun üzerinde mi? Bazen aşağıda oluyor, bazen yukarıda oluyor. Yukarıda oluyorsa sorun yok. Dediğim şekillerde kurtarıyorsunuz. Aşağıda olursa eğer yukarıdan gelen sahteler var. Mesela bunun gibi sahteler. Bunlar patlak havada da mesafe atabiliyorsunuz. Kafası yukarıda küçük bir kuyruk hareketi yaparak geliyor. Suyun neredeyse yukarısından. Ama normalde patlak havada su üstünün o arkada bıraktığı su hüzmesini fark edebilmesi kolay değil balığın. Ama bunun poposu içeride olduğu için bunu görebiliyor. Ve fark ediyor bunu. Köpeğin altında kalıyor yani. Evet. Birinci mesela şeyimiz, kullandığımız sahtelerden bir tanesi bu. Eğer aşağıda ot varsa. İkinci kullandığımızda dediğim gibi, şimdi şöyle bir sahte. Biraz önce gösterdiğim gibi J gaga, ama bunun bir özelliği daha var bu sahtenin. Mesela attınız gitti. Eğer yavaş sarmaya başladığınızda sadece suyun 2 santim altından küçük bir rol hareketi yaparak gelmeye başlıyor. Şu şekilde gelmeye başlıyor. Bir kere vurduğunuzda aşağı iniyor ve 40 santimden gelmeye başlıyor. 2 tane yuvası var. Tungsten bilye ilk yuvaya geldiğinde suyun hemen altından geliyor. Küçük bir rol hareketi yaparak geliyor.
Eğer vurduğunuzda aşağı iniyor. Biraz daha agresifleştirdiğinizde 40 santimden hem wobbling hem rolling yaparak geliyor ve 40 santimden geliyor. Bunu da sadece atıp çok yavaş sararak levrek alma, suyun üzerinden getirip levrek alma şansınız var. Yavaş sarmaya gelince çok önemli bir konuya geldik. Levrek öyle çok fazla deliler gibi arkadan koşup kovalayan bir balık değil. Yavaş sarmak çok önemli. İşte hep anlatıyoruz. Yavaş saran makinelerin burada önemi büyük. Çünkü hızlı bir makineyi siz istediğiniz kadar uğraşın yavaşlatamazsınız. Doğaya aykırı, yani o olayın tekniğine aykırı. Ama yavaş makineyi kendi kafanızda kaçırsanız bile olayı, yani biraz hızlansanız bile tolere eder ve yavaş yüzdürmeniz gerekiyor. Özellikle gece daha da yavaş yüzdürmeniz gerekiyor. Mesela size bir tane örnek vereyim. Bu sahte. Normalde minnov tip, ince, uzun bir tip. Normalde de 70-80 santim. Yani biraz daha derinden 50-80 arası sanırım geliyor. Bu sahte yavaş çekilerek inanılmaz şekilde levrek avcılığı yapılabiliyor bu sahte. Ve suyun 20 santimden altından getirerek balık avlayabiliyorsunuz. Tabii bir özelliği daha var bu sahtenin. Burada da yeri gelmişken yavaş anlattıktan sonra bu sahteyle beraber anlatalım bunu. Bu sahtenin altı glow. Yani ışığı hapsedip aynı şekilde yansıtıyor. Gece görülüyor. Gördüğünüz gibi ışık. Şimdi balıkların altı beyaz biliyorsunuz. Bu özellikle altı beyaz glow olanlar daha başarılı. Çünkü daha natürel, daha doğala yakın olduğu için. Yani balığın sadece altını gösteriyor, çekiyor. Şimdi bu glow'u dışarıdan bir ışık varsa herhangi bir lambayla ekstradan buna vurmamak gerekiyor. Bu hatayı çok yapıyorlar. Bunu özellikle denedik biz. Çok ciddi şekilde denedik. Ciddi bir avlakta ciddi şekilde denedik. Çok fazla glow vurduğumuzda üzerine eğer ortam temiz bir su ortamıysa, yani daha görünür bir ortamsa, anormal bir ışık saçtığı için evet, de almadı. ikinci Ne zaman hale geliyor. sönmeye yakın o zaman aldı. Demek ki bazı sahtelerde çünkü hiç glow olduğu yazmaz. Bakın mesela bu tamamen glow'dur. Altı glow'dur. Bir modeli var tamamen glow'dur. Bu silikonda asla üzerinde glow olduğu yazmaz. Çünkü bunun sizin ışık vurmanızı istememişler. Bu yüzden yazmaz. Dışarıdan aldığı ışık zaten aslında yeterli ve ışıklı bir ortamda bunun altına illaki ışık vurmak, ekstradan ışık vurmak doğru değil. Ama altı glow olan sahteler, bir iki tane sadece örnek var belki de Türkiye'de. Çok fazla örnek de yok. Birkaç üründe var. Ama etkili sahteler, ışıklı meralarda beyazın etkisi büyük. Altı glow beyaz, ışıklı bir merada çok iyi çalışan bir sahte. Ayrıca ışıklı merada çok iyi çalışan sahtelerden bir tanesi de bu. Yine böyle beyaz renkler. Hafif görüyorsunuz, yani çakarlı. Sert sahtelerden bahsettik, evet, ama sert sahte. Şimdi silikona geleceğiz birazdan. Silikon ve ciket sahteler de hazırlamışsın ama. Ya birkaç tane de örnek vermek istedim. Yani yine levrek avında, lüfer avında yaptığımız gibi levrek avında da nasıl, hangi zamanlarda hangi renkler kullanılır diye. Ya mesela klasik limon rengi. Bu gece de kullandığımız bir sahte. Gündüz bulanıkta da kullandığımız sahte. Özellikle Mürefte, Gaziköy kenarı biraz bulanık olan, çamur olan bir bölgedir. Hemen çok fazla çamurlanır. Orada bu renkleri çok kullanıyoruz. Orada pembe renklerde en iyi çalıştığı yerlerden bir tanesidir orası. Pembe de çok görünür o suyun içerisinde. Bu tip beyaz halo, beyaz renkler genelde gece ışıklı meralarda çok iyi çalışan, karanlıkta da çalışan beyaz levreğin tercih ettiği bir renk kesinlikle. Sardin gündüz, ayu gündüz. Bunlar zaten gündüz çok etkili renkler. Burada kafa pembeler, biraz önce dediğim gibi yine gündüz bulanık suda da devam edebiliyorsunuz. Gece de bunları kullanabiliyorsunuz. Yanlarda çakar varsa zaten ışık, düşük ışıklar da olsa yanlardan mutlaka alıyor. Bu işte altı üstü kırmızı, yanları çakarlı olanlar yarı bulanıkta kullanılan malzemeler. Yarı bulanık suda kullanılan sahteler. Bu tip kırmızı yanı çakarlılar yine yarı bulanıkta kullanılan sahteler. Bu mesela bu tip sahteler nasıl lüferde etkili, lüfer biraz daha renk istiyor ya. Levrekte de yine çok bulanık suda kullanacağınız sahteler bunlar. Ya da gece aynı şekilde ışıklı bir merada etkili bir sahte. Bunlar. Şimdi levrek avında tabi sadece sahte kullanılmıyor. Silikon da çok önemli bir aktör. Ama silikonu her yerde, her şekilde atamıyoruz. Yani biraz derin olması gerekiyor. Meranın ki biraz onunla yavaş hareket ettirerek biraz oynayabilelim. Balığı biraz tahrik edebilelim. Yatıralım, kaldıralım. Demiştim yani çok sevmiyor diye, öyle biraz gözüne sokmanız gerekiyor sahteyi. Mümkün mü sığ yerlerde atmak? Mümkün. Bu tip offset iğnelerle
Sığ yerlerde de atabilirsiniz. Atamazsınız diye bir şey yok. Buradan ısırdığında bu şekilde giriyor iğne. Offset iğne de yapabilirsiniz. Ama genel anlamda çeşitli ağırlıklar yapılarak, bakın burada da mesela bir offset iğne var. Bunun bir avantajını söyleyeyim. İşte mesela biraz önce ot olan bir merada ne kullanacağız? Biraz daha derinse ot olan bir merada mesela gizli bir iğne kullanarak en azından yukarıda belki klipse takılacak otu koruyamazsınız ama en azından sahteye takılacak otu bu şekilde koruyabilirsiniz Evet, iğneye mesela. takılacak Evet. otu, evet. Biraz derinlerde ottan korumak için yani bu tip sahteler kullanılabilir. Bu gündüz sahtesi çok değerli bir renk. Gündüz çok iyi çalışan bir renk. Bu da gece altı glow olması sebebiyle gece çok iyi çalışan renklerden bir tanesi. Bu kafaları gittiğiniz derinliğe göre ayarlıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar ne kadar kuyruğu hareket ettirip yavaş çekeceğiniz şekle ayarlıyorsunuz bu işi. Ya biraz silikon işi el melekesidir. O kesinlikle biraz zaman geçmesi isteyen bir durum. Mesela bizim ekibimizde İlker kardeşim var benim. O benden daha iyi kullanmaya başladı. Alıştı. Yani bu zamanla alışılacak, zamanla yapılacak bir şeydir. Bunu da mutlak suretle insanlar göz ardı etmesinler. Mesela bu 21 gram bir kafa, belli bir derinlik gerekiyor buna. Yani hemen aşağı çok hızlı inecektir. Şimdi downfall dediğimiz olay, yani aşağı yavaş inmesi lazım ki onun için bir agresiflik, yukarı çektiniz, aşağı inerken yine yavaşça salınım şeklinde inmesi lazım ki hem gerçekçi dursun hem de balık gelip alttan onu alsın. Bazen dediğimiz gibi daha küçük boylarda kullanıyoruz. Özellikle levrekte küçük boy önemli. Kesinlikle bunu es geçmesinler. Levrekte küçük silikonlar kullanmaya çalışsınlar. Yine temiz havalarda bu tip işte Doğala daha yakın sardin renkler. rengi, evet, daha doğala yakın renkler kullanılırken daha işte ışıklı gece bulanık sularda mesela bu tip daha limon tarzı renkler kullanılabilir ya da glow renkler kullanılabilir. Şimdi şöyle söyleyeyim son olarak aslında tamamen sıfırdan doğaçlama çektik programı. Yani elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştık. Ben eminim ki hatamız da olmuştur. Çok özür diliyorum. Kimse de kusurumuza bakmasın. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. İnsanlar bence biraz araştırsınlar, araştırma yapsınlar, okusunlar. Gerekli şeyler var aslında. Biz yazmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bir blogumuz var. Oradan takip etsinler. Bölgesinin avcılarını dinlesinler. Başında da söyledim, ortasında da söyledim, sonunda da söylüyorum. En iyi avcı o bölgede avlanan satıcıdır. Yani bir şey alacaklarsa kendi bölgelerinde avlanan satıcılara gitsinler. Onların tavsiyelerini mutlak suretle dinlesinler. Biz burada sahtenin özelliklerini falan anlatırız ama kendi bölgemizin avcılığını anlattık. Kendi bölgemizde neler yapabiliriz anlattık. Bu bağlamda da herkese teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Asıl bize bu biz izin teşekkür verdiğin için. ediyoruz. Şimdi sevgili yaban dostlar, aslında bu program daha çok uzar. Bülent'te bilgi neredeyse sınırsız. Konu çok derin bir konu. Yani iş sadece sahtelerle de bitmiyor. Misinesinden takımı bağlamaya kullandığım fır döndüğe kadar saatlerce anlatılacak konu var. Ama bu programda belli bir yayın süresi var maalesef. Sonsuza kadar anlatma şansımız yok. Bu konuyla ilgili merakını gidermek isteyenler İstoç'ta Bülent'in mağazasına gelebilirler. Kendisi tıpkı televizyonda anlattığı gibi ben şahit oluyorum. Mağazasına gelen müşterilerine de bildiği şeyleri bildiği kadarıyla dilinin döndüğünce anlatmaktan hiç imtina etmeyen bir arkadaşımız. Dediğim gibi bizimkisi %100 doğru değil. Tabii ki birçok şey ama elimizden geldiğince deneme, yanılma, tecrübemizi tecrübe etme. Bir şey anlattığımız başka bir şey yok. Peki çok teşekkür ettik. Ben de Ağzına sağlık. Hakan, sağ ol, her şey için. Bir programımızın da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın, yabanda kalın. Hoşça kalın.